Ekranların en başarılı dönem dizisi olan Mehmet Fethiler Sultanı 28. bölümde İstanbul kuşatmasının kaderini derinden etkileyen ve 20 Nisan 1453 günü gerçekleşen, Ceneviz yardım gemilerinin Osmanlı donanmasını yararak şehre yardım getirmesi olayını izleyeceğiz. Bu konuyu daha önce yayınladığımız Gün İstanbul Kuşatması isimli 4 bölümlük video serimizde ayrıntıları ile anlatmıştık. Bu video serisine ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Bu önemli olayı bir kez daha kısaca özetlemek gerekirse. 20 Nisan günü ise kuşatma açısından adeta önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu tarihte Osmanlı tarafında büyük bir manevi çöküntüye yol açan bir olay meydana gelmişti. 20 Nisan'da yardım için gelen 3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisi, Yedikule açıklarında önlerini kapatmaya çalışan Osmanlı donanmasını rüzgarın da desteğiyle yarıp Haliç'e girmeyi başarmıştı. Bu mücadeleyi kıyıdan seyreden Sultan Mehmet Han, olup biteni büyük bir başarısızlık olarak görmüş ve Bizans tarihçisi Dukas'ın anlattığına göre hırsından atını denize sürmüştür. Bu durum büyük bir ümitsizlik havası estirdiği gibi, çeşitli gerekçelerle fethe karşı çıkan ve başını Çandarlı Halil Paşa'nın çektiği muhalif kesim içinde iddialarını güçlendiren bir gerekçe olmuştu. Hatta bu aşamada Sultan Mehmet Han'ın dahi kuşatmayı kaldırmayı ciddi olarak düşündüğü söylenebilir. Yardım için gelen 3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisinin 20 Nisan'da Yedikule açıklarında önlerini kapatmaya çalışan Osmanlı donanmasını rüzgarın da desteğiyle yarıp Haliç'e girmesiyle Osmanlı ordusunda yaşanan manevi çöküntü sonrası divan toplantısı yapılmıştır. Bu divan toplantısında Sultan Mehmet Han'ın üzerinde büyük tesiri bulunan Akşemseddin ve Molla Gürani gibi alimler ile Zaanos Paşa, Şehabettin Paşa ve Turahan Bey gibi komutanlar sayesinde kuşatmanın devamı yönünde karar alınmış ve Sultan Mehmet Han, Baltaoğlu Süleyman Bey'i kaptanı deryalık görevinden alarak yerine Hamza Paşa'yı getirmiştir. Kuşatmanın sonraki günlerinde surlara ve limandaki gemilere karşı yoğun topçu ateşi başlatılmıştır. Bu bombardıman, aslında Sultan Mehmet Han'ın büyük projesini ustalıkla saklamak için bir şaşırtma harekatı niteliği taşıyordu. Yoğun ateşle Bizanslı müdafiler meşgul edilirken, artık hazırlıkları tamamen bitirilmiş olan büyük plan ise gemilerin karadan çekilerek Haliç'e indirilmesiydi. Osmanlı ordusunun manevi gücünü tekrar yükselten ve Bizanslıları ise adeta bir çöküşe uğratan gemilerin karadan sürüklenerek Haliç'e indirilmesi 21 ila 22 Nisan'da gerçekleşmiştir. Bu gelişmeden sonra kuşatmada, yoğun top atışlarıyla bütün ağırlık kara surlarına verilmiş ve Haliç'te kurulan seyyar köprü üzerine yerleştirilen toplarla zayıf Haliç surları ve Tekfur Sarayı kesimi de ateş altına alınmıştır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, kuşatmanın adeta kaderini derinden etkileyen bu önemli başarısızlık neticesi Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey'in canı, araya giren paşaların etkisiyle ve kuşatmadaki askerin morali bozulmasın diye Sultan Mehmet Han tarafından bağışlanmış ise de, Süleyman Bey görevinden azledilmiş ve sonrasında tarihe geçen gemilerin karadan yürütülmesi olayı gerçekleşmiş ve böylece bir kez daha moral üstünlüğü Osmanlı tarafına geçmiştir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.